Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Temmuz ayına ait açıklanan ticaret dengesi verilerinde dış ticaret açığımız beklentilerin üzerinde 4 milyar 278 milyon dolara çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ocak ayı ile Temmuz ayı döneminde ihracatımız %34,9 artarken ithalatta ise %25,8'lik bir artış kaydetti. İhracatta yükseliş görülürken ithalatın da artması dış ticaret açığının kapanmasına engel oluyor. Borsa İstanbul 100 endeksi küresel borsalarında etkisiyle yükselişini sürdürürken bizim uzun zamandır takip ettiğim 1466 direncini de kırdı. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece alıcılı bir piyasa yapısı oluşmuş durumda. Eğer tekrardan 1466 seviyesinin altına inerse tekrarda satışların hakim olacağını düşünüyorum. Dolar Türk lirasında ise satış baskısı korulurken kritik seviye olan 8,29 desteğine de gelmiş bulunmaktayız. Bu seviyenin de kırılıp kırılmayacağını yakından takip ediyorum. Kırılması halinde satış baskıları biraz daha artabilirken Borsa İstanbul 100 endeksi günü %0,95 artarak 1472 puan seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 12,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran sektör %2,61 ile turizm olurken en çok kaybettiren sektör ise %1,83 ile spor endeksi oldu. Bugün yurt içerisinde imalat PMI verisi açıklanacakken bir süredir sanayi sektöründeki toparlanma ile birlikte imalat sektöründe de artış görüldüğünü söylemek isterim. Yine 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisinin %21,7 olarak açıklanması beklenirken hem baz etkisi hem de koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması sonrası büyümede ciddi bir yükseliş bekliyorum. Ancak büyümenin harcamalar kanadıyla enflasyona yansıması yurt içinde halen yumuşak karnımız olmayı da sürdürüyor. Bu hafta gözler daha çok enflasyon verilerinde olacak. Enflasyonun artış göstermesini beklerken bunun piyasaya muhtemelen olumsuz yansıyacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticileri video konferans yöntemiyle yatırımcı ve ekonomistlerle bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantının saat 14 ile 16 arasında gerçekleştirileceği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyat endeksi beklentilerin altında %1,6 artış gösterirken yıllık bazda S&P karmaşık bir seyrini sürdürürken konut fiyat endeksi de beklentilerin üzerinde %19,1 artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyatlarındaki yükseliş devam ederken özellikle S&P tarafında konut endeksinin 1988 yılından bu yana en sert yükselişini göstermiş olduğunu söylemek istiyorum. Konut fiyatlarındaki yükseliş hem enflasyonu tetiklemesi adına ciddi sorun oluşturabilecekken hem de ekonominin gidişatı için sorunlar yaratmaya da devam ediyor. Exynos'un haberine göre aralarında Disney, Pfizer ve ExxonMobil'in de yer aldığı Amerikan şirketleri Biden yönetiminin 3,5 trilyon dolarlık harcama planına karşı çıkarken bu paketin geçmesini istemiyorlar. Bu paketin geçmeme ihtimalini artırmakta ve bunun yansımalarında önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Dün dolar endeksinde
ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler görülürken küresel bazda doların tekrar değer kazanma çabasını da yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllıkların kritik veriler öncesi 1,30 seviyesine kadar tırmanması ve %1,37 seviyesini de geçmesiyle sert yükselişleri yaşayabiliriz. Bu durumda doların küresel bazda değer kazanması da beklenirken eğer 10 yıllık tahvil faizleri %1,37 seviyesini aşar ise etkilenecek unsurlardan biri de altın fiyatları olacak. Altın fiyatlarına da düşüş beklentimi koruyorum. Altındaki yükselişin doların değer kaybına bağladığımı söylemek isterken Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise dünü düşüşle tamamladı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen özel sektöre ait tarım dışı istihdam verisinin 640 bin kişi olarak açıklanması beklenirken büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisi de 61,2, ISM PMI verisi ise 58,5 gelmesi tahmin ediliyor. İmalat PMI verisi yükselmeye devam ederken ISM imalat PMI verisinde ise bir süredir düşüş yaşıyor. Bugün özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasalara yön verebileceğini düşünüyorum. Ayrıca OPEC bugün petrol kısıtlamalarının azaltılmasını görüşmek için toplanacak. Bir süredir petrol fiyatlarında arzdan kaynaklanan yükselişler görülürken arzın artırılması halinde petrol fiyatlarında da bir miktar düşüşler yaşanabilir. Euro bölgesinde ise dün yıllık tüfe beklentilerin üzerinde %3 olarak açıklanırken aylık bazda tüfe %0,4 olarak kayıtlara geçti. Yıllık çekirdek tüfe Ağustos 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görürken Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Robert Holzman, bankanın acil durum plan programının ve yaptığı varlık alımlarının 4. çeyrekte azaltması yönünde bir teklifini destekleyeceğini söylerken Avrupa Merkez Bankası varlık alımlarına ilişkin yönlendirme ile faiz konusundaki yönlendirmeyi birbirinden ayırmalı diye konuştu. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Louis, ekonomik durumun hala kırılgan olduğunu ve ekonomik projeksiyonlar yeterince güçlü olana kadar teşviklerin geri çekilmemesi gerektiğini ifade etti. Öncü göstergeler pozitif ve önümüzdeki günlerde gerçek rakamları da göreceğiz diye konuşan Louis, ana belirsizliğin delta varyantının etkisi olduğunu ancak yaptıkları değerlendirmenin bu etkinin 4 ay önceki projeksiyonların çok fazla etkilenmediği yönünde olduğunu da vurguladı. Louis ayrıca acil varlık alımlarının yıl sonu çeyreğindeki hacmine Eylül ayına kadar karar vereceğiz diye ifade ederken Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, Euro bölgesinde enflasyon görünümünü Avrupa Merkez Bankası'nın teşvik politikasında ani bir yavaşlamayı, Mart ayında pandemi acil durum tahvil programına son vermeyi ve sonrasında kriz öncesi politikalara dönüşü haklı çıkarmaya yetecek kadar belirgin bir şekilde iyileşme olabilir dedi. Dün dolar endeksindeki sınırlı düşüşle birlikte Euro dolar paritesi yükselişini sürdürürken Euro Türk lirasında ise Türk lirasının güçlenmesine bağlı olarak düşüşlerin sürdüğünü söyleyebilirim. Avrupa borsaları enflasyon endişelerine bağlı olarak dünü satıcılı bir şekilde tamamlarken bugün Euro bölgesinde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verilerinde yakından takip ediyorum. Hem Euro bölgesinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veriler paritede ve Avrupa borsaları üzerinde etkili olacaktır. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim.
İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri'nde konut satışları beklentilerin dışında %1,8 azalış gösterirken Jackson Hole toplantısında güvercin bir tavır sergileyen Başkan Jerome Powell piyasalarda tedirginliğe yol açmadı. Açıklanan Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi beklentinin altında %6,6 olarak açıklanırken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede 8,42 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların yaşanması durumunda ise 8,28 ve 8,22 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa bölgesinde tüketici fiyatlarındaki artış yıllık bazda yüzde ve aylık bazdaki yüzde 0,4 artış kaydetti. Avrupa bölgesinde tüketici güven endeksi bu yıl ilk kez gerileme yaşarken Almanya'da enflasyon son 13 ayın zirvesini gördü. Küresel piyasalarda Fed'in politika değişikliği konuşmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Lane, acil durum teşvik paketinin öncesindeki politikayı tartışmak için çok erken olduğunun altını çizdi. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,90 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,75 ve 9,70 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise açıklanan Avrupa enflasyon oranı son 3 aydır beklentilerin üzerinde artış gösterirken yıllık bazdaki artış ise %3 olarak kayıtlara geçti. Jackson Hole toplantısında beklentilerde daha iyimser bir etki bırakırken varlık alımları ile ilgili sinyaller veren Başkan Jerome Powell Eylül ayı toplantısına da göz kırptı. Almanya'da enflasyon son 3 ayın zirvesini görürken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1825 ve 1,1855 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1775 ve 1,1755 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise bugün açıklanacak olan ham petrol stoklarında yakından takip ederken gün içerisinde OPEC Plus toplantısı da fiyatlamalarda etkili olacaktır. Çin'den gelen verilerde vaka sayılarındaki düzeltmelerin görülmesi ve karantinaya alınan dünyanın en işlek Messihan limanının faaliyet göstermeye başlaması talep endişelerini de ortadan kaldırırken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 72 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 71 dolar ve 70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a